Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Şişman. Bugün bu bölümde krizleri fırsata çeviren Max Hayden'ın hikayesinden bahsedeceğiz. Max henüz 16 yaşında bir lise öğrencisi ve bu yılı tam 1.7 milyon dolarlık bir gelirle tamamladı. Bu ticari zeka örneğini gelin hep beraber inceleyelim. Hazırsanız haydi gelin başlayalım. Max Hayden Amerika'da bir lise öğrencisi ve henüz 16 yaşında sevgili dostlarım. Bildiğiniz gibi geçen sene salgın arttığı zaman insanlar eve kapandı ve e-ticaretin hacmi oldukça büyüdü. Amazon, Facebook Marketplace gibi yerlerde çok fazla alım satım olmaya başladı. İkinci ele olan talep çok fazla arttı ve fiyatlar da bir o kadar yükseldi. Bildiğiniz gibi mikroçipin tedarikinde bazı sıkıntılar olduğu için bazı teknolojik ürünlerin üretimi aksadı, diğer farklı ürünlerin üretimi aksadı ve böyle olunca elde olan şeyler değerlendi, fiyatları daha da arttı. İşte Max Hayden aslında burada krizleri fırsata çeviriyor, ticari zekasını konuşuyor sevgili dostlarım. Öncelikle salgının artmasıyla beraber kuaförlerin ve spor salonlarının kapanmasından istifade eden Max ağırlıklar ve tıraş makinelerini biriktirmeye başlıyor ve bunları ikinci el pazar yerlerinden satmaya başlıyor sevgili dostlarım. Ondan sonra işi büyütmeye başlıyor ve tıraş makinesi ağırlıklardan gitmeye başlayan Max daha sonra büyük bir e-ticaret platformu haline gelmeye başlıyor. Ondan sonrasındaysa bildiğiniz gibi oyun konsollarının üretimi durmaya başlıyor ve artık herkes evde olduğu için oyun oynamaya olan talep gitgide artıyor sevgili dostlarım. Max bunu önceden fark ediyor ve Target'tan pek çok oyun konsolu sipariş ediyor herkesten önce kendi kartıyla. Ondan sonrasındaysa PlayStation'ları, Xbox'ları kendine stok yapıyor ve 500 dolara aldığı şeyi 1500 dolara satmayı deniyor. Tabi burada çok fazla tepkiler de geliyor. İşte sen nasıl yapıyorsun, bu zaten 500 dolar, sen bunu nasıl 1500 dolara satarsın diye. Ama satılan pazar yerleri de şunu söylüyor: burası rekabetçi bir yer. İsteyen satıcı istediği fiyatı koyabilir. Önemli olan rekabet. İster satar ister satamaz. 1500 dolara alıcı bulamıyor ama 1100 dolara kadar pek çok ürününü satıyor. Ondan sonra ise oyun konsolları satmaya başlıyor ve iş gitgide büyüyor. Max iki tane arkadaşını yanına çalışan olarak alıyor ve haftada 40 saatini bu iş için ayırıyor. Çalışan arkadaşlarına da saatine 15 dolar ödüyor. Bu envanter yönetimi, stok yönetimi, bunun yanı sıra muhasebe ve mali tablolar ve tedarikle alakalı işlerle ilgileniyorlar bunun yanı sıra sevgili dostlarım. Ayrıca derslerine de odaklanıyorlar ve Max parakende arbitrajı ile ilgili, yani bu yaptığı işle ilgili bir ödev yapıyor, okula sunuyor. Gerçekten Max'in hayatı oldukça hızlı bir şekilde değişiyor. Ama Max'in ticarete başladığı yaş aslında oldukça genç. Daha genç yaşlardayken babası mimar ve babası bir evi tadilat yaparken evden pek çok kitap çıkıyor ve bu kitaplar atılacak oluyor. Ama Max'in babası Max'e şunu söylüyor: oğlum bunları internette satabilirsen sat diyor ve Max onları satmaya başlıyor. Ondan sonrasındaysa annesinin kartından yine Çin'den pek çok şey sipariş ediyor ve bunları eBay üzerinden satıyor. Tabi tedarik sürecinde bazı sıkıntılar yaşandığı için eBay Max'in hesabını kapatıyor sevgili dostlarım. Ama Max yılmıyor, gördüğünüz gibi yine bu krizi fırsata çeviriyor. Ve ondan sonra artık yaz gelmeye başlayınca insanlar havuza girmek istiyor, serinlemek istiyor. Ve o büyük portatif havuzlardan Max Walmart'tan alıyor. Oranın bir çalışanıyla anlaşıyor ve bunlar geldiğinde bana haber verir misin diyor. Ve 300 dolara aldığı havuzları 1000 dolara kadar satmayı başarıyor. Ve gerçekten büyük bir başarı elde ediyor Max. Babası öncelikle bu duruma biraz karşı çıkıyor, işte pek hoş bulmuyor. Ama baktığı zaman Max'in sattığı şeyler lüks üretim malları, yani asli ihtiyaçlar değil. Ve bu kapitalizm diyor, kaç paraya satarsa satsın diyor. Hani İlk başta etik değilmiş gibi geliyor ama bu bir asli ihtiyaç olmadığı için, lüks tüketim ürünleri olduğu için buna ses çıkartmıyor. Ve Max'in annesi şunu söylüyor: artık eve o kadar çok UPS ve FedEx çalışanı geliyordu ki isimlerimizi bilir hale gelmiştik diyor. Max işleri büyütüyor. Zaten ailesinin 2 arabalık garajını dolduruyor ve ondan sonra paylaşımlı bir depo kiralıyor. Ve gerçekten parakendenin pek çok grupları var. Özellikle Discord sunucularında ücretli gruplar var. 20 dolarlık, 100 dolarlık. Ve bunlar hangi malların revaçta olacağını, hangi malların daha çok satabileceğini araştırıyorlar, konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bu ürünleri nereden tedarik edebiliriz diye. Ve gerçekten bu gruplar sayesinde Max işini oldukça büyütüyor. Ve hatta 1.7 milyonluk gelirin yanı sıra pek çok da insanla tanışıyor. Ve bu yaz o insanlarla, o arkadaşlarıyla buluşmayı, bir yazlık tutmayı planlıyorlar. Ve Max şunu ekliyor: tabii ki annemgili ikna edebilirsem diye. Gerçekten pandemi sürecinde pek çok kriz ortaya çıktı. Pek çok zorluk yaşadık. Ve burada e-ticaret satışları oldukça arttı. Çünkü millet artık evdeydi. İhtiyaçlarını hep internet üzerinden söyledi. Ve evet, bazı şeyler ikinci ele düştü. Ve ikinci elde fiyatlar oldukça yükseldi. Bugün ülkemizde de çok sık görebiliyoruz. Ve Max bu krizi fırsata çevirdi. Krizlerden fırsatların doğduğunu unutmayalım sevgili dostlarım. Gerçekten Max henüz 16 yaşında bir lise öğrencisi ve Max'in bu
Bu yılki geliri 1.7 milyon dolar. Yani ticari zekanızı konuşturmanız lazım. Krizler çıktığı zaman ben buradan nasıl bir fırsat doğurabilirim, nasıl bir fırsat yakalayabilirim diye düşünmemiz lazım sevgili dostlarım. Ve Max'in hikayesi umarım size ilham olur. Hiçbir şey için erken değil. Max'i görüyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.